Merhaba arkadaşlar. Videonun başlığından da kolayca tahmin edebileceğiniz gibi bugün biraz değişik bir video çekeceğim. Yani değişik video derken kuşkusuz 1,5 yıldır sürdürdüğümüz insan dilinin kökenini ve insanın evrimini anlamaya yönelik videolardan tümüyle ilgisiz, bambaşka bir konu değil. Fakat ilk bakışta daha önce işlediğimiz konularla da ilgisi doğrudan kurulamayabilecek. Dolayısıyla da güncel toplumsal yapımızla, bu yapıyla ilgili, siyasi anlayışlarla ilgili bir video gibi gözükebilir ama videonun sonunda herhalde bana hak vereceksinizdir. Çünkü bu videolar dizisinde yalnızca bir takım konuları araştırmak değil, felsefenin rehberliğinde kendi toplumumuzu, insanlığı, insanlık hallerini ve değişik sorunları kavrayabilmek için belli bir bakış açısı sağlamaya yönelik videolar çekiyorum. Ve felsefi araştırma ilkelerine bağlı kalarak, bilimsel verilerden yararlanarak değişik konuları nasıl ele alacağımıza ilişkin bir bakış açısı da sunmaya çalışıyorum. Aslında videonun başlığında Türkiye'de sol sağ, sağ ise aşırı sağdır ifadesi aslında bir iktisat profesörü ve değişik alanlarda çalışmaları bulunan Türkiye'nin önemli aydınlarından birisi İdris Küçükömer'in bir sözünün değiştirilmiş bir versiyonu. Yani İdris Küçükömer'in esas sözü şöyleydi: Türkiye'de sol sağdır, sağ ise sol. Şimdi İdris Küçükömer 70'li yıllarda, özellikle 70'li yıllardan sonra isminden söz ettiren, değişik konularda içinde yer aldığı sol cenahtan farklı fikirleriyle ayrışan, zaman zaman görüşleri nedeniyle çok tepki çeken, yani günümüzde örneğin genel olarak etmezevetçi ya da liberal solcu olarak anılan çevrelerin öncülerinden birisi olarak kabul edilen bir düşünür, bir araştırmacı. Onun Türkiye toplumuna ilişkin çözümlemeleri klasik, bildiğimiz sol literatürün kavram çerçevesi içerisine girmiyor. O meseleleri Türkiye'nin kendi özgünlüğü içinde araştırmaya yönelik çabalar sürdüren birisi. Dolayısıyla bu konuda bazı aykırı düşünceleri var. Bu aykırı düşünceler nedeniyle de solcular tarafından vakti zamanda aforoz edilen ama sağcılar tarafından da benimsemeyip sağcıların da tepkiyle reddettikleri bir düşünür olmuş. Onun değişik görüşleri var. Bununla ilgili internette kısa bir araştırma yaptığınız zaman İdris Küçükömer'in düşüncelerini ayrıntılı biçimde bulacaksınız. Şimdi benim burada videonun başlığını aldığım sözü söylemesinin nedenini kısaca açıklayayım. İdris Küçükömer, Türkiye'deki sağ ve sol bölünmelerin, siyasi yelpazenin, toplumdaki sınıfların biçimlenmelerini kendine göre farklı bir değerlendirmelerden geçerek somutlandırmaya çalışıyor. Bu noktada işte Türk toplumunun geçmişinin Asya tipi üretim tarzı denilen, Marx'ın bir dönem Doğu toplumlarını açıklamak için kullandığı klasik kapitalizm rotasında gelişmeyen toplulukları açıklamak için ortaya attığı ama onun da tam olarak üzerine çalışıp netleştirmediği bir görüşler malzemesi olan işte Asya tipi üretim tarzına dayandırarak kendi görüşlerini temellendiriyor ve burada esas olarak şunu çıkıyor: Türkiye'de sınıfların bölünmesi, devletin merkezi konumu, devlete bağlı olarak toplumsal sınıflar ve siyasi hareketlerin biçimlendikleri, bu nedeniyle aslında Türkiye'deki gelişmeleri Batı toplumlarını analiz etmede kullanılan ilkelerle açıklanamayacağını, dolayısıyla Türkiye'nin özgünlüklerinin göz önüne tutulması gerektiğini söylüyor ve bu noktada da Türkiye'de aslında sol denilen siyasi akımların ve gelişmelerin devleti kendilerine temel aldıkları için de aslında sağcı olduklarını, sağcı olarak bilinen kesimlerin ise aslında toplumsal bölünmede yer aldıkları tutumlar bakımından da sol olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.
Nitekim bu görüşlerini ortaya attığı dönemde Necmettin Erbakan'ın temsil ettiği siyasi hareket aslında solcu olduğunu ama kendini solcu olarak gösteren ve genelde toplumda solcu olarak bilinen CHP'nin ise aslında sağcı bir parti olduğunu söylüyor. Türkiye'de sol sağdır, sağ ise soldur sözünü bu anlamda söylüyor. İdris Küçükömer'in bu değerlendirmesini paylaşmıyorum. Yani ama onun bağımsız düşünebilme ve bir takım olguları araştırabilmek bakımından parmak bastığı bazı doğruları da es geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Ve onun bu sözünü biraz düzeltmek gerekiyor. Ve bu videoda da kısaca bunu yapmaya çalışacağım. Şimdi aslında Türkiye'de sol sağdır sözü bir anlamıyla doğru. Neden doğru? İdris Küçükömer'in bu sözünden yola çıkarak insan dilinin kökeni ve insanın evrimiyle ilgili konularla onun bağlantısını ise şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi ülkemizde genel olarak tarih bilimine, yani tarih disiplinine, tarih çalışma alanı olarak tarihe yaklaşım konusunda geçmişi kısaca gözden geçirdiğimizde Cumhuriyet öncesi dönemde tarih adına ciddi bir çalışma yok. Yani kuşkusuz Osmanlı döneminde de tarihçiler var. Fakat bu tarihçiler aslında sadece vakayı nüvis gibiler. Yani olayları anlatmakla yetiniyor. Yani ne yapıyorlar bunlar? İşte efsanelere, geçmiş bir takım bilgilere dayanarak toplumları, devletleri, devletlerin geçmişini, bu devletlerin yaşadığı önemli olaylarını anlatmaya ve bunları bir ders olarak gelecek kuşaklara aktarmak istiyorlar. Dolayısıyla geçmişin tarihçileri esas olarak ta Aşık Paşazade'den başlayarak işte birçok Osmanlı döneminde kalem oynatmış tarihçiler var. Fakat Türkiye'de esas olarak tarih bilimi, yani modern anlamda tarih bilimi Cumhuriyet'le birlikte ortaya çıkmaya başladı ve tarih biliminin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinin istisnasız hepsi sağcı insanlar. Sağcı ve milliyetçi insanlar. Yani bunlar tarih sırasına göre kısaca bazı isimlerden söz etmek gerekirse Türkiye'de tarih biliminin kurucusu olarak adı anılan Fuat Köprülü, Zeki Veli Togan, Bahattin Ögel, Mükremin Halil Yinan, İbrahim Kafesoğlu, Osman Turan, Halil İnalcık, böyle liste uzayıp gidiyor. Şimdi bu tarihçilerin ardından Türkiye'de bu anlamıyla, yani tarih disiplininin içinden gelen akademik basamaklarda ilerleyerek ürünler ortaya koyan 1980'lere kadar ciddi bir sol tarihçi yok. Tarihle ilgilenen bazı araştırmacılar olmuşsa da bunlar aslında meslekten tarihçi olmayan kişiler. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de tarih biliminin şekillenmesi, tarih bilimine ilişkin bir takım çalışmaların ortaya konmasında ismi geçen, kitaplara anılan ve akademide, üniversitelerde, okullarda öğretilen temel eserlerin sahiplerinin hemen hemen hepsi Türk milliyetçisi insanlar. Peki tarihçilerin Türk milliyetçisi olmalarının bir sakıncası var mı? Evet, var. Çünkü bu insanlar Türk milliyetçisi oldukları için daha sonraları 80'lerden sonra Türk İslam sentezi adı altında biçimlendirilen bir tarih görüşünün kurucuları ve öncüleri oldukları için esas olarak savundukları görüşler belli temel ilkelere dayanıyor. Bu ilkeler ise esas olarak şu: Türkler ana vatanları Orta Asya olan bir etnik topluluktur. Türkler esas olarak bazı coğrafi ve iklimsel koşullar nedeniyle sürekli olarak batıya göç etmek zorunda kalan göçebe bir topluluklardı ve göçebe topluluk oldukları için de sürekli olarak batıya doğru bir Kızıl Elma ülküsüyle hareket halindelerdi. Yani Orta Asya'dan çıkarak işte kimisi Hazar Denizi'nin kuzeyinden, kimisi güneyinden,
batıya doğru sürekli bir ilerleme içerisinde buldular. Bu Türk kütlelerinin önemli bir kısmı daha sonra Anadolu'ya geldiler. Anadolu'ya akınlar halinde çok sayıda gelerek Anadolu'yu yurtlaştırdılar. Yani geldiklerinde Bizans döneminde esas olarak Anadolu'nun büyük kısmı zaten boştu. Boş olmayan kısmı da Türkler fethettiler. Türkler Anadolu'ya girdiklerinde yeni yeni Müslüman olmaya başlamışlardı. Dolayısıyla Müslümanlık Türklerin yaşam tarzlarına çok uyan bir dünya görüşüydü. Eski Türk dinine de uygundu ve Türklerin yapısına da uygun olduğu için Türkler Müslümanlığı coşkuyla kabul ettiler ve daha sonra Türkler İslam'ın kılıcı oldular. Çünkü Türkler savaşçı bir halktı. Savaşçı bir halk oldukları için fetih yapma arzuları ile İslam'ın gaza kavramını birleştirerek hem İslam'ın yayılmasına hem de İslam'ın korunmasında büyük görevler ifa ettiler ve bir takım devletler kurdular. Türk devletleri kurdular. Dolayısıyla Türklerin bu yapıları yapabilmelerinin nedeni Türklerin Orta Asya'dan beri geliştirmiş oldukları en somut görünümünü Türk dilinin mükemmelliğinde ifadesini bulan eşsiz bir zekanın ürünü olarak Türkler uygar bir topluluktu. Uygar bir topluluk olmalarının nedeni Türklerdeki onların töresinden gelen bir takım evrensel ilkeleri benimsemiş olmaları ve bunları başarıyla uygulamalarıydı. Neydi bu başarıyla uygulama? Türk devlet geleneğinde devlet hiçbir zaman halkı ezen bir yapı olmamıştı. Devlet her zaman halkını koruyan, halka devletin halk için olduğu ilkesini hiçbir zaman unutmayan, Batı'nın devlet anlayışlarında görüldüğü gibi halk, topluluk devlet için vardır anlayışıyla değil de devlet halk için vardır ilkesiyle hareket eden, adaleti devlet yönetmenin merkezine yerleştiren bir topluluk oldukları için Türkler bu kadar başarılı oldular ve birçok devlet kurarak dünya tarihinde silinmez izler bıraktılar ve İslam'ı geliştirerek nice başarılara imza attılar. Yani kısacası Türkiye'de tarih biliminin kurucuları, tarih bilimi adına akademik olarak modern anlamda sorgulama ve araştırma teknikleriyle kalem oynatan tarihçilerin görüşleri biraz önce kabaca anlatmaya çalıştığım bu görüşler çerçevesinde biçimleniyor. İşte bu görüşlere baktığımız zaman Türkiye'deki tarihçilerin yani ve onların izinden gidenlerin bu tarihçilere karşı çıkan ama gerçekten tarihi gelişmeleri, insanlığın evrimini burada bizim anlatmaya çalıştığımız gibi sorgulayarak, araştırarak öğrenmeyen solcuların da birçok ilkesini benimsedikleri tarih görüşleri esas olarak bu. Şimdi 70'lerden 80'lerden sonra bu tarih görüşüne karşı çıkan, ki öncesinde de bu tarih görüşüne belli noktalarda karşı çıkan solcular vardı. Bazı tarih araştırmacıları da bu milliyetçi anlayışa karşı çıktı. Tarihçilerin anlattığı gibi anlatmayıp tam tersine Türklerin göçebe, fetihçi bir topluluk olduklarını ve dolayısıyla yağmacı bir topluluk olduklarını ortaya koydular ve bu sefer çubuğu tersine bükerek örneğin Türk toplumunun tamamen işte devlete bağlı, devletin kulu kölesi olmuş bir hiyerarşik yapılanmanın devamı olarak geldiklerini, dolayısıyla Türkiye'de bildik anlamda bir toplumsal sınıfların oluşmamasının önemli nedeninin de bu geçmiş olduğunu söylüyorlar. Ve buradan hareketle tarihi olayları farklı biçimde yorumlamaya çalışıyorlar. Genel çizgilerini kabaca ortaya koyduğum bu milliyetçi sağcı tarih anlayışını eleştirmek ve bu konunun ayrıntılarına girmek tabii buradaki bu videonun amacı değil. Bizim
işlediğimiz konular bakımından ele almamız ve irdelememiz gereken en önemli özellik şu. Yani Türklere ilişkin Türk devlet geleneğinin diğer toplumlarda görülmedik bir biçimde farklı olduğu, Türklerin devlet yönetiminde adaletin merkezinde olduğu, Türk hakanlarının eşitlikçi, toplumun refahını ve çıkarını düşünen, devletin halk için olduğunu öne süren ve bu yönde uygulamalar geliştiren insanlar olduklarına yönelik tarihçilerimizin söylediklerinin nesnel gerçeklikle bir ilgisi yok. Neden yok? Şimdi bunu aslında pratik olarak zaten geçmişe ilişkin bir takım toplulukların tarihsel olaylarla ilgili gelişmelerini izlediğimizde de bunu açıkça görüyoruz. Yani Türkler örneğin devlet kurmada üstündürler, yeteneklidirler ve sayısız devlet kurmuşlardır. Tamam, burası doğru. Peki sayısız devlet kurmuşlar ama bu sayısız devleti batıran, yıkan ve bu sayısız devleti ayakta tutamayan da yine Türkler. Peki bu nasıl oluyor? Yani Türkler bu kadar becerikli, bu kadar üstün nitelikleri olan bir halksa, bu kadar devleti yıkmayı, bu kadar devletin parçalanmasına neden engel olamıyorlar? Kısacası yani bu kendi içinde zaten çelişik bir olay. İkinci konu esas olarak burada benim tartışmak istediğim esas ikinci konu, yani Türklere ait olmadık bir özellik keşfederek bu keşfin diğer toplumlardaki devlet gelenekleriyle, devlet yönetme biçimleriyle tamamen farklı olduğu, diğer topluluklarda böylesi bir anlayış bulunmadığı için Türklerin bu kadar başarılı olduklarını söylemek aslında geçmişe ilişkin ve en genelde insanın evrimine ilişkin tam bir bilgisizliğin işareti. Neden? Yani bir takım gerçekleri kavramak için tarihçi olmak, geçmişe bir tarihçi, bilim insanı titizliğiyle yaklaşmak gerekmiyor. Yani en basit değişik videolardan, filmlerden, dizilerden bile şu gerçeği görebiliyoruz biz. Bir Vikingleri düşünelim, bir Romalıları düşünelim ya da Arapların geçmişiyle ilgili dizileri ve filmleri düşünelim. Şimdi bir Vikinglerin geçmişteki savaşçılıklarından, onların yaptıkları acımasız katliamlardan, bütün bunlarla baktığımız zaman Moğolların ya da Türklerin ya da Arapların yaptıklarından hiçbir farkı yok. Çünkü bu toplulukların hepsinin tarihine gittiğimizde çok fazla geriye gidemiyoruz. Yani bugün Türklerin geçmişiyle ilgili ulaşabildiğimiz en eski kaynaklar yaklaşık 750 yılında dikilmiş Orhun anıtları. Yani 750 yılından önceye gittiğimiz zaman Türk tarihine ilişkin hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bazı toplulukların, örneğin Hunların, Sakaların, İskitlerin, işte bir takım toplulukların Türk oldukları söyleniyor. Hatta bunların bir kısmı Cumhurbaşkanlığı forsuna alınarak Türk devletleri olarak ilan ediliyor ama bunların Türk olduklarına ilişkin elde hiçbir yazılı belge, anıt, hiçbir şey yok. Dünyanın en eski halklarından biri olarak anılan örneğin Yunanları alalım. Yunanların geçmişine gittiğimizde yani Homeros'un İlyada ve Odise destanları işte İsa'dan önce 6. 7. yüzyıllara doğru söylenmeye başlamış. Çok sonraları çünkü kağıda geçiriliyor. Ondan öncesine ilişkin Yunanların kim oldukları, nereden geldikleri bütün bunlar karanlıkta. Yani Yunanların nereden geldiklerini bilen kimse yok. Yani doğudan mı geldiler, batıdan mı, kuzeyden mi geldiler? Yok, Yunanların yani Homeros'tan 2 kuşak öncesine gidin. Homeros'tan 2 kuşak öncesinde hiçbir Yunanlıya ilişkin en ufak bir iz, nereden geldiler, ne yaptılar hiçbir şey belli değil. Zaten Yunan tanrılarının araştırılması, yani biliyorsunuz Yunanlar çok tanrılıydı. Yunan tanrılarının araştırılması, kısa bir araştırmada bile Yunanların tanrı olarak benimsedikleri bu değişik tanrıların her birinin başka toplulukların tanrıları oldukları kısa bir araştırmayla bile ortaya çıkıyor. Yani Fenikelilerden, Mısırlılardan, Trakyalılardan, yani
çevrelerindeki bütün halklardan değişik tanrıları alıp benimsemişler. Diğer ülkelere gittiğimizde örneğin işte İngilizlerden daha önce söz etmiştim. Yani 12. 13. yüzyıldan önce İngiltere'de İngiliz halkı diye bir şey yok. İngilizler Britanya adalarına gitmiş, Anglo-Saksonların oradaki yerlilerle karışmasıyla ortaya çıkmış bir topluluk. Fransızlar alın, Fransızlar aslında Fransızların adı üstünde Frank. Franklar aslında bir Cermen topluluğudur. Yani Cermenler, yani Almanlar Fransa'nın bulunduğu bölgeyi işgal ediyorlar. Zaman içerisinde Alman kabilesi olan Frankların adı Fransa'daki yeni topluluğun, yeni siyasi bütünün adı haline geliyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün mevcut topluluklardan hangisini ele alırsanız alın, geçmişine doğru gidin. Yani dünyanın en eski yazılı kaynakları herhalde Çinlilerle ya da bazı işte Hint ya da Budacılıkla ilgili metinlerde var. Bunlardan başka daha eski yani 1500-2000 yıl öncesine gittiğinizde elinizde hiçbir kaynak, hiçbir şey yok. Zaten yazı da yok. Yani bütün bunlardan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim videolarımızda da sık sık ortaya koyduğumuz gibi insanlık Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens'i genetik çözümlemesi yapıldığında yaklaşık 150-200 bin yıl önce Afrika'dan ortaya çıktığı anlaşılıyor. Dolayısıyla bugün yeryüzündeki biçimsel farklılıklarına, fiziksel olarak onca farklılıklarına rağmen bütün insanlar tek bir canlı türü. Yani Homo sapiens sapiens. Şimdi bütün insanlar Homo sapiens sapiens olduğuna göre bu insanların geçmişine gittiğimiz zaman bugünkü toplulukları, siyasi birlikleri, farklı etnisiteleri oluşturan özelliklere, bunların kurucu öğelerine baktığımız zaman bazı ilkeler evrenseldir. Nedir evrensel olan? Örneğin adalet. Şimdi ben bizim burada hominin eşitçilik üzerine uzun boylu durduk. Hominin eşitçiliğin nasıl ortaya çıktığını, insan türünde ahlakın nereden ortaya çıktığını ve neden böylesi bir zorunluluğun geliştiğini belirttik. Şimdi dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin. Diyelim herhangi bir toplulukta güçsüz birisine gidin, orada zulmetmeye çalışın, dövmeye çalışın ya da ona bir takım baskı uygulayın. Yani bunun istisnası yoktur. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu yaptığınıza karşı çevreden hemen size müdahale edecek birileri mutlaka çıkacaktır. Neden? Çünkü hepsi insan. Homo sapiens sapiens. Yani eşitsizlik tiksintisi dediğimiz bir olay, ahlaki ilkeler, bunların temel özellikleri bütün insanlarda vardır. Yani dünyanın hangi ülkesine gittiğinizde diyelim aç, sefil bir haldesiniz, size kapıyı kapatıp açlıktan ölmenize izin verirler. Yok, her yerde insanlar birbirlerine şeylerini paylaşırlar, olanaklarını paylaşırlar. Birbirlerine yardım ederler. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Bizim tarihçilerimiz, yani sağcı tarihçilerimiz geçmişi bilmedikleri için, insanın evrimini bilmedikleri için, insanın evrimindeki gelişme aşamadıklarını bilmedikleri için kendi toplumlarında doğal olarak öne çıkmış ve bugünkü ahlakın bir takım ilkeleri olan özellikleri keşfettiklerinde bunları kendi topluluklarının benzersizliğinin bir işareti olarak coşkuyla benimsiyorlar. Ve bu ahlaki ilkelerin dışındaki bir takım ilkeleri de başkalarına, yani yabancılara atfederek onları kötülemek ve onlara karşı kendi topluluklarını yüceltmek için bunlardan yararlanmaya çalışıyorlar. Yani bu durum evrensel olarak dünyadaki bütün topluluklarda gördüğümüz birbirine çok yakından bağlı iki içgüdüsel tepkinin zorunlu sonuçları. Nedir bu iki içgüdüsel tepki? Birincisi etnomerkezciliktir.
Yani etnik merkezciliktir. Her toplulukta her insan grubu kendi grubunu, kendi yakın çevresini, kendi yaşadığı topraklarda bulunduğu soydaşlarını ya da yoldaşlarını fark etmez, kendi birliği içerisine bir parçası olduğu için onu diğerlerinden ayırt etmeye, onu yüceltmeye, onu benimsemeye çalışır. İkinci olarak bu grubun dışında kalanlar, özellikle de dışarıdan gelen yabancılara karşı bütün insan topluluklarında bireyler kuşkucu, çekingen ve ihtiyatlıdırlar. Ve dolayısıyla biz buna da xenofobi yani yabancı düşmanlığı diyoruz. Dolayısıyla bütün topluluklarda içgüdüsel olarak kendi topluluğunu yüceltme, onu benimseme, onu coşkuyla karşılama, buna karşılık yabancılardan uzak durma, onlara kuşkuyla bakma ve hatta gerektiğinde saldırma yönünde eğilimler var. Bu iki eğilim evrensel olarak bütün topluluklarda var. Şimdi evrensel olarak bütün topluluklarda bu özellikleri gördüğümüze göre buna denk düşecek biçimde bütün topluluklarda hemen hemen aynı özellikleri görüyoruz. Yani dayanışma, kendi topluluğu içindekilerle dayanışma, onlara karşı cömert davranma, onlara karşı onları korumaya çalışma, onları korumak için tehlikeleri göze alma, bütün olumlu özellikleri kendi toplumuna karşı gösterebilir. Fakat yabancı topluluklara karşı kuşkuyla yaklaştığı, düşman olduğu topluluklara karşı da onları dışlama, onları gerektiğinde insandan saymama, onların elindekilere yağmalama hakkını kendinde görme, onları öldürme, onları hayvanlardan farksız bir biçimde davranabilme ki bu videolar dizisinde bu eğilimlerin ikisinin de özelliklerini gördük ve bu ikisinin de evrimsel süreçte ta milyonlarca yıllık süreçte gelişmiş içgüdülere dayandıklarını ve bazı davranış örüntüleri olarak bütün insanlarda var olduğunu belirttim. Demek ki kısacası konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Bizim ülkemizdeki sağcı tarihçilerin ortaya koymuş oldukları düşüncelere göre Türkler bambaşka, benzersiz, çok özel yetenekleri ve ahlaki duruşları olan bir topluluk oldukları için bu derece başarılı olmadılar. Kuşkusuz her toplumda bu özellikler temel olarak vardır. Ama bunun karşısında başka özellikler de vardır. Onu da esas olarak yabancı gruplara karşı toplulukların geliştirmiş oldukları tepkilere bağladık. Yani burada Türkleri ya da başka topluluğu diğerlerinden ayırt edecek, onda bir dehanın, benzersiz özelliklerin cisimleşmesi olduğunu belirtecek özellikler aramanın bir anlamı yok. Bunlar tamamen evrimsel süreçleri bilmemeyle geçmişe yalnızca etnosentrik yani kendi etnisitesini, kendi grubunu, kendi topluluğunu öne çıkartan ve yücelten bir anlayışla bakmanın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu kısa açıklamalardan sonra İdris Küçükömer'in Türkiye'de sol sağdır, sağ ise soldur anlayışının doğru olmadığını, bu anlayışın ilk yarısına doğruluk atfedilebileceğini ama ikinci yarısını şöyle düzeltmek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de sol sağdır, evet doğru. Fakat sağ da aslında aşırı sağdır. Yani Türkiye'de sağcılık öylesine gelişmiş ve toplumsal mekanizmayla, devletle öylesine bütünleşmiştir ki bu sağcılık zaman zaman kafatasçılık yani etnik ırkçılık boyutuna ulaştığı gibi dincilik adı altında dinci faşizan bir anlayışa da bürünmüştür. Ama her halükarda Türkiye'de sağ olarak geçen akımlar ve bu akımların sözcüleri aslında bildiğimiz anlamda dünyadaki klasik sol-sağ ayrımına göre değerlendirilecek olursa Türkiye'deki sağcılar esas olarak aşırı sağcılardır.
Türkiye'de bugün kendini sol olarak ifade eden grupların çoğu da ister bu sosyal demokrasi biçiminde CHP, ister ulusalcı sol biçiminde başka biçimlerde kendini göstersin. Hatta kendini Marksist olarak nitelendiren bazı grup ve akımlar bile esas olarak aslında tam olarak solda durmuyorlar. Neden durmuyorlar? Çünkü onlar da esas olarak mücadelelerini ve ilişkilerini devlet merkezli, devletin sayesinde bir takım hedeflerini gerçekleştirmek için devletin olanaklarından devleti ele geçirmeyle bir takım şeylerin yapılabileceğini söylüyorlar ki bu bildiğimiz anlamda bir sol anlayışa, sol harekete tekabül etmiyor. Ama tabii bu konular ayrı tartışma konuları. Benim bu videoda esas olarak vurgulamaya çalıştığım biraz önce kısaca anlattığım noktaydı. Yani Türkiye'de tarih biliminin kurucuları olarak milliyetçi, sağcı tarihçilerin ortaya koydukları Türk devlet anlayışı esas olarak etnosentrizm dediğimiz etnik merkezciliği temeli alan ve insanın evrimi ve insanın evriminde geliştirilmiş bilişsel bir takım becerileri ve davranış örüntülerini hesaba katmayan kendinden menkul yanlış bir anlayış. Dolayısıyla Türkleri diğer topluluklardan ayırt ederek onları farklı bir yere koyma çabası insan evrimiyle ilgili temel gerçekliklerle hiçbir biçimde örtüşmüyor. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.